Bu imparatorluğu ben sizin için yöneteceğim. Sonunda bugün geldi, ben. Ah hayır. Ben. Büyük Yan İmparatorluğu'nun ilk kadın imparatoru olmak üzereyim. Majesteleri, kötü haber. Kral Shang, saraydaki kötü danışmanları temizleme bahanesiyle askerleriyle içeri girdi. Hayır. Bu olamaz. Burası neresi? Evimde yatmıyor muydum ben? Majesteleri. Zamanda yolculuk yaptım. Hem de hükümdarı öldürüp tahtı ele geçiren kötü kalpli bir kraliçeyim. Sen şeytani kraliçe Suki'sin. Eğer ben olmadığımı söylesem, bana inanır mısınız? Değil. Öldürün. Hey bekleyin. Ben. O halde paramparça edin. Ne? Sen nasıl böyle kurallara uymazsın? Kraliçe anne geldi. Suudi henüz öldürülemez. Neden? Karnında majestelerinin tek çocuğunu taşıyor. Öldürmek isteseniz bile çocuğu doğurmasını beklemelisiniz. Hamileymiş. Değilim ki. Hamileyim. O halde kraliçe majesteleri, bu imparatorluk soyunu mutlaka korumalısınız. Sakın bir aksilik çıkmasın. Kesinlikle. Suudi, benim sana yardım ettiğimi sanma. Bu imparatorluğun Kral Shang'ın eline geçmesinden korkmasam, seni çoktan paramparça ederdim. Asıl karakterin anılarına göre Kral Shang mülkünde kendi ordusunu kurmuş. Her zaman imparator ve kraliçe anne tarafından şüpheyle karşılanmış. Şimdi imparator öldü, Kral Shang. Eğer düzeni yeniden sağlama adıyla tahta çıkarsa meşru olur. Şimdi kraliçe annenin neden bu kadar gergin olduğunu anlıyorum. Sahte hamilelik konusu. Kral Shang tarafından keşfedilmemeli. Çabucak hamile kalmalısın. Ben nereden bir çocuk bulayım ki? Ben sana yardım edeceğim. Ne? Bu. Seç sen, bu gece odayı doldur. Sadece bu mu? Değiştir bir grup. Seçme şansın olduğunu mu sanıyorsun? Ben seni korumam. Tek yolu ölüm. Takmıyorum, risk alıyorum. O zaman. O olsun. Bana ne yediriyorsun? Endişelenmeyin hanımefendi. Sadece odanızı doldurmanızı sağlayacak iyi bir ilaç.
Yani, imparatoriçe, kraliçe için bir adam mı buluyor? Saraydaki gözlerden gelen haber. Kraliçenin hamileliğinin tuhaf olduğunu düşünüyordum. Gerçekten şeytanlık var. Görünüşe göre bu gece iyi bir gösteri olacak. Bekle. Başka bir emriniz var mı, hanımefendi? Biraz oynamak ister misin? Heyecanlı. Prenses. Sarayda suikastçı var. Kim prensi rahatsız etmeye cesaret eder? Öldürün, affetmeyin. Heyecanlı mı? Ben sahte hamilelik oyunu oynamak istemiyorum. Söyle, neden kraliçenin odasındasın? Prenses, merhamet edin. Ben kraliçeyi uzun süredir arzuluyordum. Bir anlık zayıflık. Bu yüzden kraliçenin odasına izinsiz girdim. Bir daha yapmayacağım. Prenses, merhamet edin. Bu doğru mu? Sana son bir şans daha veriyorum. Gerçekten yalan söylemiyorum. İmparatoriçenin köpeği olmaya layıksın. Ağzın çok sert. Prenses, belki kraliçeyi getirip doğrudan doktora soralım. Önceki imparator öldü. İmparatorluk mezarlığına girmeden önce bir varis atanmalı. Bir ay sonraki varis atama töreninde. O zaman Sadece 2 adım koşmadım. Neden hala bu kadar sıcak? Bana ne yedirdin? Endişelenmeyin, hanımefendi. Sadece sizin. Odanızı doldurmanızı sağlayacak iyi bir ilaç. Bana yedirdiği şey. Afrodizyak mı? Prenses, baş ağrınız tekrar başladı. Reis, prensi yalnız bırakmamız iyi mi? Sen takip et de bakalım. Prens seni öldürür mü? Bu gece vakti sarayda bir erkek olması hiç beklemiyordum. Vücudu fena değil. Hatta oldukça iyi. Şuraya bir bakalım. Prens,
Prens, burada ne işin var? Kahretsin. Ben bir prens olarak biri tarafından. Ne yaparsan yap. O yeşim taşının sahibini bana bul. Emredersiniz. Burası uzun zamandır tamir edilmedi, bir yeri çökmüş. Bu ağaçtan tırmanırsam saraydan çıkabilirim. Yoksa tamir mi edildi? Sudi. Ne cüret? Kaçmaya mı cüret ettin? Hayır, Beni aptal mı sandın? Onu götürün ve sıkı gözetim altında tutun. Emredersiniz. bırakın beni. Muhafızlı, Kral Shang tarafından öldürüldü. Yeni, güçlü bir muhafız bulmamı ister misiniz? Gerek yok. Kral Shang mutlaka bir şeyler duymuş olmalı. Bu yüzden bu gece aniden geldi. Şu anda harekete geçmek. Ona koz vermek olur. Peki hamilelik konusu? Önce numara yapmaya devam et, doğum zamanı gelince. Yerine bir erkek bebek buluruz. Bu pamuk çok mu fazla dolduruldu? Kimin karnı bu kadar büyük olur? Bugün veliaht atama töreni. Hanımefendi lütfen dilinize hakim olun. Eğer bir şey açığa çıkarsa, sonunun ne olacağını en iyi siz bilirsiniz. Merak etme. Sahte hamilelik de neymiş? Çok basit. Kral Shang. Kraliçe az önce. Ne basit dedin. Eyvah, duymuş olmasın. Hayır. Tören başlamak üzere dedim. Çabuk gitmezsek yetişemeyeceğiz. Öyle mi? Ama ben açıkça duydum. Hamilelikle ilgili bir şey. Prens, siz. Yanlış duymuşsunuz. Kesinlikle bir iş var. İmparatoriçe Ana'nın fermanı. Majesteleri vefat etti. Bir ülke bir gün bile hükümdarsız kalamaz. Şimdi İmparatoriçe'nin karnındaki çocuğu veliaht ilan ediyorum. Veliaht doğana kadar. İmparatoriçe Anne devlet işlerini vekaleten yönetecek. Kararnamedir. Muhterem vezirler, ayağa kalkın. Teşekkür ederiz, İmparatoriçe Anne. İmparatoriçe Anne, şu an bilmiyoruz ki. İmparatoriçe'nin karnındaki çocuk erkek mi kız mı? Nasıl hemen veliaht ilan edersiniz? Erkek de olsa kız da olsa, bu, majestelerinin geride bıraktığı tek kan. Yoksa Li Bey'in daha iyi bir adayı mı var? Prens Shang. Önceki imparatorun küçük kardeşi, ayrıca tahtı koruma hizmeti var. Bu yaşlı vezir, onun daha uygun olduğunu düşünüyor. Peki, Prens Shang, sen ne düşünüyorsun? Bu vezir düşünüyor ki, İmparatoriçenin karnındaki çocuğu veliaht yapmak. Gerçekten daha uygundur. İtiraz yoksa, öyleyse. İmparatoriçe hanım, ne oldu? Bu sandalye nasıl çöktü? Hanımefendi, bu sandalyenin bacakları. Kimin tarafından önceden kesildi bilinmiyor. Yükü taşıyamadığı için böyle oldu. Aptal, neden önceden düzgün kontrol etmedin? Bu kölenin hatası. Bu prens, hanımefendinin çok kötü düştüğünü görüyor. Hemen saray hekimini çağırmak daha iyi olur. Saray hekimi nabzı tutarsa. Benim sahte hamileliğim ortaya çıkmaz mı? Saray hekimi çağırmaya gerek yok. Biraz acıdı, sadece bebeği etkilemez. Öyle mi? Hanımefendinin karnındaki, majestelerinin şu anki tek kanı. En ufak bir kayba tahammül edilemez. Bu prense göre, saray hekimini içeri çağırıp bir baktırmak. Daha güvenli olur. Evet. Veliaht önemli, kesinlikle bir şey olmamalı. Dudley, saray hastanesine git, hekim huyu getir. Evet.
Bu prens birden hatırladı. Bu Maliye Bakan Yardımcısı. Zhang Zhang Bey. Hem bilgin hem de hekim. Memur olmadan önce, yerel halk tarafından. İlahi hekim diye anılırdı. Belki de Zhang Bey'den. Önce hanımefendiye bir bakmasını isteyelim. Bu pek iyi olmaz. Bu yaşlı adam sonuçta dışarıdan bir memurum. Zhang Efendi, tereddüt etmeyin. Hiçbir şey, veliahttan daha önemli değil. Majesteleri, ne dersiniz? Kraliçe Hazretleri, bu yaşlı adam saygısızlık edecek. Lütfen elinizi uzatın, nabzınızı kontrol edeyim. Gerçekten gerek yok. Gerek yok. Kraliçe bu kadar tedaviden kaçınıyor. Acaba bir şey keşfedilmekten mi korkuyor, yoksa? Majesteleri hiç hamile değil mi? Shang Prensi ne demek istiyor? Yoksa ben mi seni kandırıyorum? Doğal olarak majestelerini sorgulamaya cesaret edemem. Sadece ihtimali göz ardı edemem. Kraliçenin majestelerini kandırmış olma şüphesini. Shang Prensi'nin dediği gibi, kraliçe hiç hamile değil mi? Kraliçe hamileyse neden bu kadar direniyor? Zhang Efendi'nin nabzını kontrol etmesine. Sanırım %90 içinde bir şey var. Benim yapmadım. O zaman Zhang Efendi iyice muayene etsin. Shang Prensi, haddini aşıyorsun. Bitti. Bu sefer öldük. Zhang Efendi, nasıl? Bu hamilelik nabzı. Majestelerinin nabzı gerçekten hamile olduğunu gösteriyor. Majestelerinin karnındaki bebeğin sorunu yok. Birkaç düşük önleyici ilaç yazıp, biraz dinlensin yeter. Gerçekten hamile miyim? Acaba o zaman mı? Yanılmadığına emin misin? Majestelerinin nabzı güçlü ve sağlam, sorun yok. Shang Prensi, Zhang Efendi'yi, kraliçeyi muayene etmesi için çağıran sendin, şimdi şüphe eden de sen, ne oluyor? Kraliçenin karnındaki prensin sorun çıkarmasını mı istiyorsun? Sadece yanlış teşhisten korkuyorum. Bir sorun kalırsa iyi olmaz. İtiraz yoksa, ben ilan ediyorum, Kraliçe Suki'nin karnındaki veliahtı prens olarak atıyorum, kraliçe doğum yapana kadar. Devlet işlerini ben yöneteceğim. Majesteleri bin yaşa, bin yaşa, bin yaşa. Ayağa kalkın. Teşekkür ederiz majesteleri. Dudley, kraliçeyi dinlenmeye götürün. Çok yakındı, neredeyse biterdik. Bu da ne? Bu Li annemin bana hazırladığı bel ısıtıcısı, rahmi sıcak tutmak için. Ama majestelerinin karnının biraz küçüldüğünü görüyorum gibi. Öyle mi? Bir düşüneyim. İmparator vefat etmeden önce bir aydan fazla yatakta kaldı. Majestelerinin bu hamileliği. Muhtemelen ondan önce olmuş olmalı. Hesaba göre yaklaşık 3 ay olmalı. Lord Zhang, bu hamilelik karnı 3 aylık mı olmalı? Bu, Shang Prensi, tam olarak ne demek istiyorsun? Majesteleri hala anlamadı mı? Majestelerinin karnındaki, imparatorun soyu değil. Aksine, başka bir adamla birlikte olunan bir çocuk. ne? Ben. Majesteleri kabul etmese de sorun değil. Ceza dairesinde yüzlerce işkence yöntemi var. Mutlaka biri majestelerini konuşturur. Muhafızlar, Prensim, Kim cesaret edebilir? ben neden cesaret edemeyeyim? Doğru. Karnımdaki gerçekten de imparatorun çocuğu değil. Sudi. Evet. Shang Prensi, senin. Ne saçmalıyorsun? Kim saçmaladığımı söylüyor? Beni şüpheyle mi karşılıyorsun?
İmparator bana ne kadar düşkündü biliyorsunuz. Herkes biraz duymuştur sanırım. Haremde 3000 güzel varken imparator sadece beni severdi. İmparator hasta olsa da bu onun çocuk yapamayacağı anlamına gelmez. Bu yüzden bu veliaht imparatora hizmet ederken hamile kaldı. Bu yüzden bir aylık olması normal. Erkekler hasta olsa da üreme yetenekleri etkilenmez. Yeter ki temel yaşam gücü zarar görmesin. Gerçekten hiç beklemezdim. Şang Prensi'nin beni şüpheyle karşılayacağını. Madem kimse bana inanmıyor, ben de veliahtımı alıp yer altına gideceğim. Ve hepiniz için imparatordan gerçeği öğreneceğim. Şang Prensi, şimdi memnun musun? Eğer veliahta bir şey olursa, hesabını senden sorarım. Acaba kraliçe gerçekten haksız yere suçlandı mı? Ne bekliyorsunuz? Hemen kraliçe majestelerini götürün. Kraliçe hazretlerini muayene etmeye gidin. Bekleyin. Şang kralı daha ne yapmak istiyor? Tabii ki kraliçeyi hekime götürmek. Kraliçeyi öldürmekle suçlanmak istemem. Aptal, ne duruyorsun? Peşlerinden git. Bu kraliçe, düşündüğümden daha zeki çıktı. Görünüşte hızlı başladı. Ama aslında bakanların gözünden uzak bir sütuna bilerek çarptı. Sütuna çarpmadan önce alnını eliyle korumayı da unutmadı. Kraliçe anne hain ve acımasız. Onun için bu kadar çabalamaya değmez. Benimle işbirliği yapsan daha iyi olur. Sanki sen çok iyisin gibi konuşuyorsun. Ben mi daha acımasızım yoksa kraliçe anne mi? Kraliçe zamanla görecek. Sen bilerek yaptın. Değil mi? Hazretleri iyi dinlensin. Ben şimdi gidiyorum. Deli misin sen? Diyorsun ki, Şang kralı, Suki'nin numara yaptığını biliyor ama hiç sinirlenmiyor. Hatta ikisi çok samimi. Evet, ben onları görünce neredeyse öpüşecekler sandım. Şüpheleniyorum ki, bu kraliçe, Şang kralı ile çoktan işbirliği yapmış olabilir. Sudi, Şang kralının tahta geçmesindeki en büyük engel. Bu ikisi nasıl olur da? Yanlış mı gördün? Hazretleri unuttu mu? Bu Suki'nin tek istediği. Saraydan kaçmak. Sizinle aynı tarafta değil. Belki de Şang kralı. Ona bir şeyler vaat etti. Söylediklerinde haklılık payı var. Şimdi veliaht belirlendi. Önceki kralın. Defnedileceği zaman değil mi?
Ben de niyetlenmiştim ki cenaze töreni sırasında Şang kralını ortadan kaldırayım. Eğer o Suji'de sadakatsizlik niyeti varsa ben de onu birlikte yok etmekten çekinmem. Saraydaki gözcülerden gelen habere göre Şang kralı ile kraliçe anne, veliaht meselesi yüzünden kıyasıya mücadele ediyor. Her şey tam da o hanımın tahmin ettiği gibi. Benim bu sınırda oturup kaplanla boğanın kavgasını izlemem yeterli. Ben kitaptan geçmiş olan seçilmiş kişiyim. Bu kitabın içeriğini elbette çok iyi biliyorum. O hanım biliyor musunuz? Bir sonraki adımda ne olacak? Bildiğim kadarıyla bu savaştan sonra kral ile kraliçe anne arasındaki çatışma tamamen alevlenecek. Sonraki adımda kraliçe anne türbeye patlayıcı yerleştirecek. Bu yüzden kral da büyük zarar görecek. Gerçekten mi? Kral zayıfladığı anda siz ordunuzla başkente girebilirsiniz. Sonra açıkça saraya girip kralın yerini alabilirsiniz. Kraliçe anneye gelince, türbeyi patlattığına dair kanıtı ele geçirdiğiniz sürece, prens, endişelenmeyin. Onu kontrol edemeyeceğiniz ne var ki? Ama ben sadece bir yabancı prensim, başkente girsem bile. Tahtı devralamam. Prens, unuttunuz mu, Kraliçe Suudi? Şu anda kraliyet soyunu taşıyor. Sizce prens, İmparatoru rehin alıp diğerlerini kontrol etmek neden olmasın? Pekin kuşunun arkasında, şimdi yapmanız gereken prens. Sadece fırsatı beklemek. Prens Ru bu kitabın seçilmiş kişisi. Sonunda tahta çıkıp imparator olacak olan da o. Sözde kral ve kraliçe anne. Sadece onun basamaktaşları. Prens, şimdi kraliçe hamile. Ne dersiniz? Fırsat bulup çocuğu ortadan kaldıralım mı? Acele etmeyelim. Şu anda sarayda sayısız göz beni izliyor. Bir hareket yapsam hemen fark edilirim. Bu arada araştırdığın kişi hakkında haber var mı? Araştırdım ama. Astım araştırdı, o yeşim kolye. Aslında o yıllarda Pers'ten gelen altın işlemeli yeşim. Bu kolyeye sahip olabilecek kişi sadece kraliyet ailesinden biri olabilir. Oh, Söyleyin, acaba 9. prenses olabilir mi? 9. prenses ve ben kardeşiz. Nasıl böyle saçma konuşabilirsiniz? Prens, affedin, sadece şu anda kraliyet ailesinde. Sadece 9. prenses bir kadın kaldı. Onun olasılığı daha yüksek. Anladım. Prens, unutmayın, kraliyet ailesinde 9. prenses ile kan bağınız dışında bir kadın daha var. Sizinle kan bağı yok. Acaba Büyük kraliçe sizinle kan bağı olmayan biri değil miydi? sen hala benimle büyük kraliçe hakkında konuşuyorsun. Asıl sen büyük kraliçesin. Asıl sen büyük kraliçeyle bir şeyler yaşıyorsun. Sen büyük kraliçesin. Beni zorla harekete geçirmek zorunda mısın? Prenses, nereye gidiyorsunuz? Saraya, sen bulamazsın. Ben kendim gidip araştıracağım. Prenses, Bütün öğleden sonra kopyaladık. Daha ne kadar kopyalamamız gerekiyor? Büyük kraliçe buyurdu. Önceki imparatorun cenazesi düzenlenmeden önce. Her gün 100 kez dua kitabı kopyalanacak. Önceki imparatordan af dilemek için. Ne? 100 kez mi? Tamam, hemen kopyalıyorum. Olmaz, gerçekten 100 kez kopyalarsam yorulup ölürüm. Kesinlikle yorulup ölürüm. Bir yol bulmalıyım. Buldum. Dua kitabını almaya giderken düşüyormuş gibi yaparsam. İzin alıp dinlenebilirim. Başka bir dua kitabı kopyalayacağım. Ah. Sahi Zenren. Bu modern bir şey değil mi?
Antik çağlarda nasıl olabilir? Acaba benden başka zamanda yolculuk yapan biri daha mı var? Kraliçe. Bir dua kitabını almak ne kadar sürecek? Dadı. Burayı sorabilir miyim? Genellikle kimler gelir? Doğal olarak prensler ve prensesler, genellikle hata yaptıklarında, büyük kraliçe tarafından buraya dua metinleri kopyalayarak cezalandırılırlar. Kendilerini düşünmeleri için. Prensler ve prensesler. Sudi, seni bulmak benim için çok zor oldu. Prenses, ne yapıyorsunuz? İkinci ağabeyimi öldürdünüz. Annem size ceza vermese de ben sizi affetmeyeceğim. 9. Prenses, önceki imparatorun öz kız kardeşi. Bu duruma bakılırsa, önceki imparatorun intikamını almak istiyor. Prenses, lütfen düşüncesizce davranmayın. Sudi şu an imparatorluk varisi taşıyor. Kesinlikle dokunulamaz. Bugün kimse beni durduramaz. Bugün Sudi'yi alacağım. Canı canla ödeyecek. Onu tutun. Bir grup işe yaramaz. Bir kişiyi bile tutamıyorlar. Defol. Sudi, delirdin mi? Beni dövmeye cüret ettin. Beni dövüyorsun, ha? Ana kraliçe. Sıradan bir prensesi dövmek için gün mü seçmem gerekiyor? Üstelik 9. prenses çocuğuma zarar vermeye çalıştı. Buna meşru müdafaa denir. Hangi saçma veliaht? Karnındaki çocuğun kimden olduğunu kim bilebilir? Hangi adamın çocuğu bu? Kardeşimin çocuğuymuş gibi yapmaya cesaretin mi var? Kapa çeneni. Ana kraliçe tüm bakanların önünde. Karnımdaki çocuğu veliaht ilan et. Sürekli çocuk diyorsun. Ne demek istiyorsun? Ana kraliçeden şüpheleniyor musun? Ben öyle demedim. O zaman defol git. Şu anki konumumla seni öldürsem bile. Ana kraliçe bana ne yapabilir? Bu kadar aptal biri, zamandan gelen biri gibi görünmüyor. O zaman taiz enreni çizen başka biri olmalı. Seni öldüreceğim. 9. kız kardeş, yetişkin oldun. Neden hala bu kadar düşüncesiz davranıyorsun? 4. ağabey. Kraliçe Hazretleri, yaralandınız mı? Hayır, 9. kız kardeş, kraliçeden özür dile. 4. ağabey. Ne diyorsun? Bu kadından özür dilememi mi istiyorsun? Ne yaptığını unuttun mu? Başlangıçta sen hatalıydın. 3'e kadar sayıyorum. Eğer özür dilemezsen, seni disiplin dairesine gönderip kuralları öğretirim. ah başım kaşınıyor, beyin büyüyecek galiba. Bu daha önce. Beni öldürmek isteyen Kral Şank mı? Özür dilemen gerekmez. Yeter ki 9. prenses bundan sonra beni rahatsız etmesin. 2. Özür dilerim. Yemek yemedin mi? Özür dilerim. Sen bekle. Gidip anneme söyleyeceğim. O benim için adalet sağlayacak. Bu ne cüret? Bu ikisi artık rol bile yapmıyor. Açıkça birlikte işbirliği yapmaya cesaret ediyorlar. Hazretleri, lütfen sakin olun. Kalk. Hazretleri, artık dayanamayacağımızı düşünüyorum. Sudi, eğer gerçekten Kral Şang ile işbirliği yapıyorsa, erken halletmezsek, ileride büyük bir tehdit olacak. Ayrıca, Prenses Ru sınırda gözünü dikmiş bekliyor. Tüm bu güçler, bütün bunlar, majestelerinin devlet işlerini tek başına yönetmesini etkileyebilir. Haklısın, ilk vuran kazanır. Kusursuz bir plan yapmalıyız, tek hamlede işi bitirmeliyiz. Lidadı. Bir fikrin var mı, majesteleri? Eski imparatorun türbesinden çıkış günü. Kral Şang ve Sudi mutlaka yanında olacak. O sırada bir şeyler ayarlayabiliriz. Bu bir fırsat. Ama kesinlikle hatasız olmalı. Eğer Kral Shang'ı öldüremezsek, o zaman Prens Ru tarafına da daha fazla dikkat etmeliyiz. Bu iki engel benim planımı bozamaz. Endişelenmeyin majesteleri. Bu yaşlı köle her şeyi dikkatle ayarlayacak. Kesinlikle hiçbir aksilik çıkmayacak. O zaman bu dünya tamamen majestelerinin elinde olacak. İyi, bu işi sana bırakıyorum. Unutma, çok dikkatli olmalısın. Kimsenin fark etmesine izin veremeyiz. Endişelenmeyin majesteleri. Bu yaşlı köle anlıyor. Majestelerinin güvenini boşa çıkarmayacağım.
İmparatoriçe annenin beni saraydan çıkarmasına izin vermesi nadir bir şey. Bu kaçmak için harika bir fırsat. Dur. Ne oldu? Kaka yapmak istiyorum. Tuvalete gitmek istiyorum. İmparatoriçe, postaneden sadece birkaç kilometre uzaktayız. Belki. Biraz dayanabilir misiniz? Olmaz, çok acil. Fu Feng, Evet, yerinde dinlenin. benimle gel. Majesteleri, bitti mi? Ah, Siz buradasınız. yapamıyorum, kabızım. Henüz bitmedi mi, İmparatoriçe? Eyvah, İmparatoriçe kayboldu. Harika. Sonunda bu lanet saraydan ayrılıyorum. Her şey ayarlandı mı? İmparatoriçe annenin emriyle yeraltı sarayına önceden patlayıcı yerleştirildi. Sadece Kral Shang ve grubu vardığında. Kesinlikle ölüp gömülecekler. Orada kim var? Merhaba Lidadı, ne tesadüf. İmparatoriçe, burada ne yapıyorsun? Dolaşmaya çıktım. Bu orman çok büyük, kayboldum. Majesteleri, az önce bir şey duydunuz mu? Bu. Rüzgar bu kadar gürültülüyken ne duyabilirim ki? Hiçbir şey duymadım. Öyle mi? Bekle. Li anne, bu ne demek? Benim karnımda. Hala imparatorluk varisi taşıyorum. Bunu yapamazsınız. İmparatorluk varisi mi? Majesteleri, bu çocuğu gerçekten imparatorluk varisi mi sanıyorsunuz? Ölüme mahkum biriyim, söyleyebilirim. Kral Shang ölür ölmez, İmparatoriçe annenin tüm endişeleri bitecek. Klan tapınağından istediği prensi evlat edinebilir. Köprüyü geçip yıkmak mı? Kraliçe, çoktan Kral Shang'la işbirliği yapmadınız mı? Şimdiye kadar rol yapıyordunuz. Kral Shang. Kaçmasına izin vermeyin, kovalayın. Majesteleri. Ben önce gidiyorum. 9. Prenses. Kraliçeden özür dile. Anladım. Kral Shang'ın o tuhaf davranışları. Benimle İmparatoriçe annenin arasını açmaya çalışıyordu. Sadece İmparatoriçe annenin bu kadar çabuk öleceğini beklemiyordum. Yoksa ben. Gerçekten burada ölecek miyim? O. Lütfen beni öldürme. Neredeyse unutuyordum. Şu an Kral Shang'ın hedefindeyim. Beni ortadan kaldırmak için fırsat kolluyor. İmparatoriçe annenin planını biliyorum. Ne planı? İmparatoriçe anne. Hayır, planı anlatsam da Kral Shang yine beni öldürür. Kraliçe nasıl? Doktor, düşük belirtileri olduğu için baygın kaldığını söyledi. İyi. Uyandığında İmparatoriçe annenin planını sor. Sonra öldür. Anlaşıldı. Vay canına, Kral Shang gerçekten acımasız. Olmaz. Bir yol bulmalıyım. Önce canımı kurtarmalıyım. 9. prensesi eleyince.
İmparatorluk ailesinde. Sadece Kral Shang ve Kral Ru kaldı. Ah, ne olursa olsun, risk almalıyım. Sarayın nektar şarabı. 181 bardak. Bu şarap nasıl? Dinle, sana anlatayım. 5 yıl, tam 5 yıl, sonunda başka bir zaman yolcusu bekledim. Bu 5 yılı nasıl geçirdiğimi biliyor musun? Ah, Beni neden dövüyorsun? hotpot yer misin? Bu sudiyi demir tencereyle pişirmek mi? Ne diyorsun? Bu benim Şang Hanedanlığı sarayında misafir ağırlama. En yüksek standart, büyük ateş tenceresi, ana odak noktası. Büyük porsiyon, doyurucu. O zaman. Hadi atalım. Açım. Hala mı yiyorsun? Yani, Nezha 2 çıktı mı? Çıktı tabii. İnsanların zihnindeki önyargı. Bir dağ gibidir. Shen Gongbao aslında iyi biriymiş. Spoiler veren köpek, sen öl. Sinirlerim bozuldu. Bu kadar heyecanlı mısın? Neyse, zaten ben de izleyemiyorum. Bu arada. Nasıl zaman yolculuğu yaptın? Vay, ben sadece evimdeki 4. Özel lüks yatımda oturuyordum. 82 yılı Lafite şarabı içiyor, Kobe bifte yiyordum. Uçsuz bucaksız denizde seyrediyorduk, sürüklenip durduk. Ve zaman yolculuğu yaptık. Yani zaten zaman yolculuğu yaptın. Neden hala? Can kralının bu kadar zalim görünmesine devam ediyorsun. Durumu değiştiremez misin? Kardeşim anlamıyorsun. Saray gibi entrikaların döndüğü bir yerde. Bu sert yöntemlere sahip olmam gerekmiyor mu? Değil mi? Yoksa çoktan kraliçe anne tarafından derisi yüzülürdü. Neyse ki ben, yakışıklı, zeki ve kurnazım. Böylece durumu kontrol altına aldım. Hala çok gösteriş yapıyorsun. Peki ya sen? Sen nasıl zaman yolculuğu yaptın? Bu gerçekten beni zorladın. Sadece başım döndü ve bayıldım. Hiçbir şey bilmiyorum. Belki aniden ölmüşümdür. Belki de uykusuzluktan ölmüşümdür. İçelim, içelim, içelim. Ölümden bahsetmişken aklıma bir şey geldi. Annesi kraliçe bizi havaya uçurmak için barut döşemiş. Ne? Sakin ol, otur otur. Bunlar önemsiz şeyler. Kitapta okumuştum. O yüzden sadece Lida'yı bulup bu işi sorgulayıp çözmemiz yeterli. Merak etme, ben varım. Ölmeyiz. Prens. Prens, ne oldu size? Ben kendimi aniden çok yorgun hissediyorum. Doktor, nasıl? Prens. Prens nasıl? Çabuk söyle. Prens. Bu nabız. Kraliçe hanımefendiye benziyor. Hatta düşük yapmış gibi. Seni ahmak doktor. Ne saçmalıyorsun?
Düşük sadece kadınlarda olur. Bizim prensimiz erkek. Erkekte düşük, ben de ilk defa görüyorum. Ama bu nabız gerçekten de düşük belirtilerine benziyor. Prens, karnınızın altında ağırlık ve ağrı hissediyor musunuz? Zaman zaman kramplar oluyor. Vücudunuz da çok halsiz mi? İşte bu. Prens, ben size birkaç reçete, düşük önleyici ilaç yazayım. Defol. Evet, hemen gidiyorum. Prens, siz. Acaba Ben tavsiye. söylemeyeceğim. Ama prens, bir erkek olarak, nasıl düşük belirtileri gösterebilir? Bekleyin prens. 5 yıl önceki Miao sınırındaki kutsal kadının söylediklerini hatırlıyor musunuz? Miao sınırındaki kutsal kadın. Bu kırmızı kuyruklu zehir, bizim kabilenin kutsalıdır. Bir kez cinsel ilişkiye girilirse, bölünür ve onunla yaşam gölün bağı kurulur. O yaşarsa siz yaşarsınız. O ölürse siz de ölürsünüz. O zamanlar aşkına karşılık bulamayınca, size bu zehri verdi. Sizinle bağ kurmaya çalıştı. Her ne kadar başarılı olamasa da, bu zehir vücudunuzda kaldı. Şu anki durumunuz, gerçekten de. Kırmızı kuyruklu zehirin bölünme sonrası belirtilerine benziyor. Senin dediğine göre. Yani. O gece ilk defa mı alan kadın, şu an düşük yapıyor mu? Öyle olmalı. Dünya bu kadar büyük, nerede bulacağım bir düşük yapmış kadını? Bir şey mi var? Bu yeşim taşı senin mi? Sanırım böyle bir yeşim taşım vardı. Bu yeşim taşını bir saray görevlisi buldu. Ben de düşündüm ki. Belki senindir. Bu yüzden. Sadece soruyorum. Eğer o geceki kadın Suudi ise, o zaman onun karnındaki çocuk. Majestelerinin bana ne kadar düşkün olduğunu. Hepiniz biraz duymuşsunuzdur. Haremde 3000 güzel var ama majesteleri sadece beni seviyor. İmparator hasta olsa da bu çocuk yapamayacağı anlamına gelmez. Bu yüzden bu veliaht imparatora hizmet ederken hamile kaldı. Yani bir ay normal. Öyle olmayabilir. Ne olursa olsun. İleride sorun çıkmasın diye, bunu onun bilmemesi. Benimle olan ilişkisini bilmemesi daha iyi. Prens. Bu Lida'da itiraf etmeyi reddediyor. Kullanabileceğimiz tüm işkenceleri denedik. Ama yarım kelime bile söylemiyor. Bu yaşlı kemik ağzı çok sıkı. Lida'da itiraf etmese bile ne olur? İmparatorluk mezarlığının girişindeki patlayıcılar ve kanıtlar. Uçup gidecek değil ya. Fufeng, şimdi çok önemli bir iş var, senin yapman gerekiyor. Hemen imparatorluk mezarlığının girişine git, o patlayıcıları kaldır. Sonra kanıtları topla geri getir. Kanıtları İmparatoriçe Ana'nın önüne koyarsak, tahttan çekilmese bile. Sivil ve askeri yetkililer ona olan güvenini kaybeder. O zaman da naiplik meselesini gündeme getiririz. O kara ayıklığı böylece doğal olarak benim. Onun eline geçer. Evet. Prens, prenses, görevi yerine getireceğim. Bu Fufeng, ağzı pek güvenilir olmasa da. Diğer işlerde güvenilebilir. Evet, Bu iş oldukça büyük, yine de dikkatli olalım. evet. İmparatorluk mezarlığından henüz haber yok mu? Hanımefendi, yok. Nasıl olur?
Hesaplarsak, ticaret prensi ve ekibi çoktan mezarlığa varmış olmalıydı. Hanımefendi, kötü haber. Aceleci ve düzensiz davranıyorsun. Bu ne biçim hal? Kraliçe saraya döndü, yanında Kral Shang da var. Hanımefendi. Ben. Bugün bir konuyu gündeme getirmek istiyorum. Kral Shang, buyurun. Hanımefendi, lütfen bakın. İmparatorluk mezarlığı girişinde bulduğumuz kanıt bu. Hanımefendinin güvendiği kişisi, Dudley, İmparatorluk mezarlığı girişinde. Patlayıcı yerleştirmeye çalıştı. Hem önceki imparatorun tabutuna hem de bana. Ve kraliçeye suikast düzenlemek istedi. Bu kadar büyük bir ihanet karşısında. Hanımefendinin bize bir açıklama yapmasını umuyoruz. Bu kesinlikle bir iftira. Benim bundan haberim yok. Bu noktada hanımefendi hala inkar mı ediyor? Dudley'i yakaladık, kanıtlar ortada. Hanımefendi, eğer hala inkar edersen halkı ikna etmek zor olabilir. Bu nasıl olabilir? Hanımefendi gerçekten böyle bir şey yapmış olabilir mi? Hanımefendi, bu davranışınız gerçekten çok ayıp. Bakın. Önceki imparator daha yeni vefat etti. Yeni imparator henüz doğmadı. Büyük yanın geleceği için size yalvarıyorum. Gönüllü olarak tahttan çekilin ve rahat bir emeklilik geçirin. Sizler bu şekilde üstlerinize karşı geliyorsunuz. Hanımefendi, eğer hala gerçekleri kabul etmezseniz, biz sert önlemler almak zorunda kalacağız. O zaman itibarınız ve konumunuz tamamen kaybolacak. Peki, tahttan çekiliyorum. Ama bana söz verin, kraliyet ailesine iyi davranacaksınız. Ve büyük yanı koruyacaksınız. Endişelenmeyin, hanımefendi. Elbette elimizden geleni yapacağız. Something. Hım, hım, ha ha ha. Hey, bu planın işe yarayacağına emin misin? Ah, merak etme. Yarın sarayda. Tam da böyle yapacağız. Düşünsene, tüm kanıtlar ortada. Başka ne yapabilir ki? Kaçsa. Biz kovalarız. Kanatları olsa da kaçamaz. Bu pozisyon. Çekilmek zorunda kalacak. Tamam, surat asmayı bırak. Düşünsene, yarın sarayda. Bu kanıtı imparatoriçenin yüzüne sürdüğümüzde. Tüm bürokratların önünde onun gizli niyetlerini ifşa edeceğiz. Ayrıca naip kral atamasını da gündeme getireceğiz. Değil mi? Hadi yarının zaferi için kadehleri kaldıralım. Hotpot yiyip, şarap içip, şarkı söyleyecek kadar keyifliyiz. Patlamadan kurtulmayı başardılar. Biraz yetenekliler demek. O burada ne yapıyor? İmparatoriçenin fermanı. Ru Wang, sınırda cesurca savaşarak zafer kazandı. Dayan'ın güvenliğini sağladı. Şimdi, enerjisi yetersiz, tek başına devlet işlerini yönetemez. Bu yüzden Ru Wang'ı naip kral olarak atıyorum. Devlet işlerini yönetecek. Güç, veliaht doğduktan sonra. Gelecekteki imparator yönetime geçene kadar devredilecek. Ferman budur. Teşekkür ederim, İmparatoriçe. Naip Kral. Bu ne durum? İmparatoriçe neden naip kral pozisyonunu Ru Wang'a verdi? Ne demek istiyor? İmparatoriçenin ne yaptığını ben bilmiyorum. Bugünden itibaren devlet işlerini ben yöneteceğim. Dayan'ın refahı için. Bir dizi yeni politika uygulayacağım. İlk olarak bölgelerdeki
Gereksiz memur sayısını azaltıp yeteneksizleri eleyeceğiz. Sarayın mali yükünü hafifletmek için. İkincisi, tarımı teşvik edeceğiz. Yeni açılan tarım arazilerine 3 yıl vergi muafiyeti getireceğiz. Tarımı geliştirmek için. Ayrıca sınır savunmasını güçlendireceğiz. Orduyu büyüterek dış tehditlere karşı hazırlıklı olacağız. Kralımız bin yaşasın. Bu senaryoya uymuyor. Peki ya imparatorluk mezarlığı meselesi? Bunları şimdi sormak uygun mu? Kalkın, sevgili bürokratlarım. Teşekkürler, Ru Wang. Bilmiyorsunuz, son günlerde Dudley büyük bir hata yaptı. Planlı bir şekilde, gizlice patlayıcı satın aldı. Eski imparatorun mezarına saygısızlık etmeyi amaçladı, korkunç bir suç işledi. Ben bu olayı araştırdım. Adaleti sağlamak için, Dudley'i derhal idam ettirdim. Nasıl bu kadar hızlı olabilir? Dudley'i bizden önce ele aldı. İpuçlarımızı kesti. Şimdi ne yapacağız? Nasıl yaptığını ben de bilmiyorum. Saray toplantısı 3 gün sonra, Ru Wang neden bu kadar aceleyle saraya geldi? Acaba sınırda yine acil bir durum mu var? Oğlunuz getirdi. Sınır acil raporlarından daha ilginç. Majesteleri bir bakın. Bu kutuda olan En değer verdiğiniz şey. Bu, Ligado ile Güneybatı Askeri Teçhizat Dairesi arasındaki 12 gizli mektup. Her birinde majestelerinin kişisel mührü var. İmparatorluk türbesi girişine 37 sandık barut yerleştirildi. Önceki imparatorun türbesini yok etmeye yeter. Sizce, bunu bürokratlar bilseydi? Cüret. Ben ne zaman? Elbette majestelerinin işi olmadığını biliyorum. Lidad'ı itirafını imzaladı. Dedi ki, Shang Prensi emretti. Benim muhafız ordusu, Yanmen geçidini geçti. 3 gün sonra, şehir kapılarına dayanacak. Majesteleri o fermanı çıkarırsa, oğlunuz söz veriyor. Jining Sarayı'nda, huzur içinde yaşlanabilirsiniz. Lidad'ıyı bile bağışlamadı. Bu onun şansıydı. Majestelerinin adını lekelemektense, Shang Prensi tarafından parçalanmaktan iyidir. 3 gün sonraki divanda, majestelerinin iyi haberini bekliyorum. Bu arada, o 37 sandık barut, Shang Prensi'nin konağının mahzenine taşıttım. Lidad'ının son sözlerini biliyor musunuz? Dedi ki, bunların hepsi, Shang Prensi'nin emriyle. Shang Prensi nasıl bu kadar ihanet edebilir? Lidad'ı, majestelerinin en güvendiği kişiydi. Eğer Shang Prensi emrettiyse, Ru Prensi sadece bir kanlı mektupla suçluyor. Korkarım. Ru Prensi, iftira atıyorsun. Bu, Lidad'ının kendi kalbinin kanıyla yazdığı ifade. Dedi ki, Shang Prensi ona zenginlik hanımefendisi unvanı sözü verdi. Onu türbeye barut yerleştirip önceki imparatoru öldürmeye teşvik etti. Suçu majestelerine atmak için. Aman tanrım. Ru Prensi'nin yöntemleri çok acımasız. Olaylar nasıl bu noktaya geldi? Bu olay örgüsü. Ben, Lidad'ı, zenginlik hanımefendisi. 4. ağabey. Bu acıklı oyunu gerçekten çok iyi oynadın. Kendini tehlikeye atmaktan çekinmedin. Sadece İmparatoriçe'nin suçunu kanıtlamak için. Kanıt nerede? Sadece bir kanlı mektupla. Beni suçlu mu ilan etmek istiyorsun? Bu, Lidad'ının kişisel kokulu kesesinde bulundu. 4. ağabeyin el yazısıyla yazılmış eylem planı. 4. ağabey, bu mühür. Gerçek. Yoksa sahte mi? Kim bana dokunabilir? 4. ağabey, sarayın dışına bir bak.
Kim prense dokunmaya cesaret edebilir? İmparatoriçe Ana, buna bir bakın. Sizler küstahça davranıyorsunuz. Ben henüz ölmedim. Sanıyorum ki suçları büyük, ölümü hak ediyor. Neyse ki önceki imparatorun türbesi güvende. İmparatoriçe ve karnındaki veliaht prens güvende. Muhtemelen önceki imparator cennette bizi koruyor. Büyük yanı koruyor. Ama imparatoriçe, Shang prensinin ihaneti kanıtlandı. Hay Prens sadece Lida'nın tekrar sözlerine. Sadece tekrar sözlerine. Shang prensini suçlu ilan etmek adaletsizlik olmaz mı? İmparatoriçe de fermanı reddedecek mi? Siz saygıdeğer bakanlar ne düşünüyorsunuz? Yaşlı bakan olarak düşünüyorum ki, bu mesele çok büyük. Tek bir tarafın sözüne güvenilmemeli. Shang prensinin başarıları büyük, lütfen Ru prensi 3 kez düşünsün. Biz bakanlar, bu meseleyi Şuntian valisine dikkatlice soruşturması için vermeyi öneriyoruz. Büyük yanın temellerine zarar vermemek için. Evet, rapor. Bildiriyorum. 800'li acil mesaj. Ne? Viangxia'da aniden veba salgını mı çıktı? Yaralıların yarısından fazlası öldü. Veba. Beyler, ben 800'li acil askeri raporu aldım. Shang prensinin bölgesinde şiddetli bir veba salgını patlak verdi. 3 gün içinde 3000 kişi öldü. Bu nasıl olabilir? Bu veba çok hızlı yayılıyor. En hızlısı 3 gün, en yavaşı 7 gün içinde ölüm. Ru prensi, bu hastalıkla nasıl başa çıkılabilir? Bu, Shang prensinin bölgesinden gelen yardım mektubu. Çünkü Kral Shang mülklerini mühürledi. Ve salgın kontrolden çıktı. Kral Shang mülklerini mühürledi. Ve salgın kontrolden çıktı. Kral Ru, benim mülklerimde barış ve huzur hüküm sürüyor. Sen yalan rapor verdin. Bu, benim güvendiğim kişilerin Kral Shang'ın mülklerindeki enfeksiyon dağılımını gösteren haritası. Yayılma yoluna bakın. Açıkça Kral Shang'ın sarayından başlıyor. Dördüncü ağabey, sana günahlarını telafi etme fırsatı veriyorum. Bugünden itibaren, suçlu olarak Liangxia'ya gidip salgınla mücadele edeceksin. Eğer salgını kontrol altına alırsan, geçmişteki hatalarını görmezden geleceğim. Dördüncü ağabey, bu bir doğal afet mi? Yoksa insan kaynaklı bir felaket mi? Bir zaman yolcusu değil miyiz? Nasıl bu hale geldik? Evet. Hikayenin sonunu bilmiyor muyduk? Nasıl bu duruma düştük? Hikayenin sonunu bilmiyor muydun? O zaman neden son böyle oldu? Evet. O zaman bizim sonumuz. İmparatorluk mezarlığında imparatoriçe anne tarafından patlatılarak öldürülmek değil miydi? Hayır. Tüm kitabın sonunu soruyorum. O zaman Kral Ru kanıtları imparatoriçe annenin önüne fırlattı. Ve onu tahttan çekilmeye zorlayarak tekrar imparator oldu. Ama biz sonucu değiştirmedik mi? Fu Feng'i kanıt toplaması için göndermedik mi? Ve Li Dadı'yı yakalamadık mı? Evet. Doğru. Aklıma geldi. Kral Ru orijinal kitapta da bu kanıtları buldu. Sadece o zaman biz çoktan ölmüştük. Acaba hala orijinal kitaptaki hikayeye göre mi? Bu kanıtları buldu. Ah. Yani Kral Ru Fu Feng'den sonra. Li Dadı'yı buldu, ona işkence yapıp itiraf ettirdi. Ve kanıtları aldı. Sonra biz geri dönerken onlar da hızla ilerleyip İmparatoriçe anneyi önceden buldu ve bu kanıtları onun yüzüne fırlatarak tahttan çekilmeye zorladı. İmparatoriçe annenin başka seçeneği yoktu. Bu yüzden naiplik pozisyonunu. Kral Ru naiplik görevine getirildi. Böylece bana iftira atarak üçlü bir saldırı başlattı. Yani Li Dadı'nın tüm pisliklerini senin üstüne attı ve mührünü taklit ederek tüm saraydaki yetkilileri şaşkına çevirdi. Sonunda veba gibi bir öldürücü kozunu kullandı. Hatta Li Dadı'yı uyumlu hayat hanımı olarak atayacağımı bile söyledi.
Seni atamış mı? Üzgünüm, konumuz bu değil. Yani bu 3 ardışık saldırıdan sonra. Sen bittin, daha önce ne kadar? Katkıların, başarıların olsa bile hiçbir işe yaramaz. Henüz kanıtın yokken. Bu durum tamamen. Paçana düşen sarı kil gibidir, anlatamazsın. Ru Prens çok zeki değil mi? Hay aksi, acaba Ru Prens. O da bir zaman yolcusu değil mi? Evet ya. Düşünsene, uyan şimdi. Kitapta zaman yolcusu olsa da. Her zaman kitabın senaryosuna göre hareket ediyor. Eğer biz bu işlere müdahale etmezsek, o yine de orijinal senaryoya göre hareket edecekti. Ama şimdi biz planını bozduk. Ru Prens ise ikimizin tüm planını biliyor. İkimizi tamamen elinde tutuyor. Orijinal kitapta Ru Prens seni öldürmek istiyor. Beni öldürmek, sonra İmparatoriçe'yi öldürüp tahta çıkacak. Ama şimdi biz bu suları bulandırdık. Peki o bu planları nasıl bilebildi ki? Sadece iki ihtimal var, ya. O bir zaman yolcusu. Bizden çok çok daha yüksek seviyede bir zaman yolcusu. Ya da saçı yok. Ru Prens'in saçı var ki. Akıllı olduğu için dökülmüş tabi. Çok soğuk bir espriydi. Bildir. Prensim. Büyük sorun oldu. Aslarım araştırdı. Topraklarımızda gerçekten. Veba salgını çıktı. Hastalanan kişiler ilk olarak ateşleniyor, öksürüyor, bütün vücudu güçsüz kalıyor. Sanki tüm gücü çekilmiş gibi oluyor. Sonrasında nefes almakta zorlanıyorlar, göğüsleri sanki 1000 kiloluk bir taşla baskılanıyor. Daha ciddi olanlarda koku alma duyusu bile. Tat alma duyusu zayıflıyor, hatta tamamen kayboluyor. Prens, ne yapacağız şimdi? Bu belirtiler neden çok tanıdık geliyor? Yeni koronavirüs pneumonisi, işimiz bitti. Yeni koronavirüs pneumonisi nedir ki? Eski yıllardaki SARS'tan çok daha tehlikeli bir salgın türü. Bir tür veba. Bulaşıcılığı çok yüksek. Zaman yolcusu. Uyan. Veba. Bunun bir şekilde bağlantısı olmalı. Onlar tam olarak ne yapmaya çalışıyor? Lordum, Shang Buchen ve Sudi ne kadar zeki olurlarsa olsunlar, bu hamlemizi asla tahmin edemezler. Sen gerçekten benim şansımı getirdin. Bu yöntemin işe yarayacağını nereden biliyordun? Lordum için çabalamak benim görevim. Bu şeyleri nereden buldun? Lordum, bana hala güvenmiyor musunuz? Kontrol altında tutabilecek misin? Lordum, böyle bir ölüm silahına sahip olduğumuzda, Shang Buchen ölmezse bile sakat kalacak. O zaman bu salgını kontrol etmesi imkansız. O ve Sudi kesinlikle enfekte olacak. Benim panzehirim olmadan. Kesinlikle ölecekler. Bakalım bu sefer. Shang Buchen ölecek mi ölmeyecek mi? O öldüğünde bu dünya benim olacak. Lordum tahta çıktığında Her şey Lordumun emrinde, ben sadece Lordumun yanında kalıp bu zenginliği paylaşmayı umuyorum. Nasıl oldu? Nasıl bu hale geldi? Bu insanlar çok zavallı. 5 yıl önce buraya geldiğimde veba henüz başlamamıştı. Nasıl bu kadar ciddi olabildi? O bahar bayramında. Tüm şehir durdurulmuş gibiydi, şehir karantinaya alındı. Tüm köy karantinaya alındı, herkes evine hapsoldu. Bir adım dışarı çıkamadı. Peki sonra? O zaman tüm hastaneler hastalarla doluydu. Yer yoktu. Doktorlar kendi güvenliklerini düşünmeden salgınla savaşın ön saflarında mücadele ettiler. Ama yine de birçok doktor enfeksiyon yüzünden hayatını kaybetti. Bu 3 yıl içinde ekonomi çok kötü etkilendi. Herkes evde kilitli kaldı, normal çalışamadı ve yaşayamadı. Yiyecek almak için toplu dağıtıma bağımlıydık. Her günü dikkatli geçirmek zorundaydık. Birinin öksürdüğünü duymak bile kalbimizi ağzımıza getiriyordu.
Öksürük belirtisi gösteren biri olduğunda. Ardından yüksek ateş, bel ve sırt ağrısı, nefes darlığı başlar. Kalp atışı hızlanır, direnci düşük birçok insan. Bunu atlatamaz. Peki sonra? Bu salgın nasıl çözüldü? Güçlü bir devlet sayesinde tüm ülkenin birlikte mücadele etmesiyle. Biz de bunu yapabiliriz. Hastaları hep birlikte bir yere yerleştirip toplu tedavi uygulayacağız. Belirti göstermeyenleri hemen izolasyona alıp gözlemleyeceğiz. Aynı zamanda ülkedeki yetenekli ve deneyimli doktorları toplayıp tedavi yöntemlerini araştıracağız. Bu salgına karşı kesinlikle bir çözüm bulacağız. Fu Feng. Tüm yerel yönetimlere haber verin, tam destek olsunlar. Enfekte olanları ve olmayanları ayırın. Ayrıca imparatorluk fermanlarını yayınlayın. Tüm ülkedeki ünlü bilginleri toplayın. Tedavi yöntemlerini tartışalım. Anlaşıldı. Bu halkın boş yere acı çekmesine izin veremeyiz. Sen yardım işlerini ayarla, ben Prenses Rui'yi bulacağım. Vay, bu kraliçe Su değil mi? Ablam, böyle aniden gelişinin sebebi nedir? Prens Ru nerede? Naip prens çok meşgul. Şu anda iç işlerini hallediyor. Sen eski imparatorun bir cariyesisin. Arka sarayda uslu uslu durman gerekirken. Prens Rui'nin malikanesine ne işin var? Ablam, bu sözlerin çok tuhaf. Doğru yolda olan cennete yükselir, nereye gideceğim? Senin karışmana gerek yok. Tamam, lafı dolandırmayacağım. Buraya geldim. Sadece bir şey soracağım. Koronavirüs. Onu sen mi getirdin? Ne koronavirüsü? Ne saçmalıyorsun sen? Numara yapma. Sana soruyorum, koronavirüsü sen mi getirdin? Sen kimsin? Koronavirüsü nasıl biliyorsun? Demek gerçekten sensin. Kim olduğum önemli değil. Şimdi. Hemen aşıyı ver. Pekala. Gerçekten senin de bir zaman yolcusu olduğunu düşünmemiştim. Bu antik çağda bir tanıdığa rastlayacağım aklıma gelmezdi. Şimdi bunun zamanı değil. Aşıyı hemen ver, insanları kurtarmak önemli. İnsanları kurtar. Onlar insan. Peki ya ben? Ne kadar acı çektiğimi biliyor musun? Buraya ilk geldiğimde bana nasıl davrandıklarını biliyor musun? Beni dövüyorlardı, aşağılıyorlardı. Her günüm hayvandan beter geçiyordu. Her gün korku içinde yaşıyordum. Bir anlık dikkatsizlikle, dışarı sürüklenip idam edileceğim diye, zorlukla. Bu seviyeye tırmandım. Ama kim benim acımı anladı? Yani. Halkın hayatını. Senin bencilliğini tatmin etmek için feda etmesine izin mi verdin? Sana zarar veren onlar değildi. Şimdi aşıyı ver. Geçmişi unutabilirim. Söylemesi kolay tabii. Seni ve Kral Shang'ı devirmeden rahat edebilir miyim sence? Ancak sizi devirirsem, gelecekte yükseklerde bir kraliçe olabilirim. O zaman... Senin için unutma diline ihtiyacın kalır mı? Kraliçe olsam bile. Cesetler üzerine çıktığım bir konumda. Rahat mı edersin? Tüm şehir halkı. Hayatlarıyla. Senin geçmişini telafi ediyor. Biz aynı dönemden insanlarız. Neden böyle yapıyorsun? İnsanlığın nerede? Vicdanın nerede? Benim çektiğim acıları sen yaşadın mı? Yaşamadıysan, burada yapmacık nasihatler verme. Tamamen anlaşılmaz. Aşıyı hemen ver, bir kez daha söylüyorum. Geri dön. Şimdi daha vakit varken. Sana söylüyorum. Vakit geçti. Sen. Hayır, aşıyı aramaktan asla vazgeçmemeliyiz. Bir anda bir şey elde edemiyorsak, ilerleme kaydedemiyorsak, o zaman Prens Rui'den başlamalıyız. Bu komplonun kilit ismi o, belki. Ondan bir çıkış yolu bulabiliriz. Annemi gördün mü? Sadece bunları bulabildim. Tamam. Unutma. Zamanla yarışıp hastaları iyileştirmeliyiz.
Salgının daha fazla yayılmasına asla izin veremeyiz. Prens. Naiplik prensi. Sonunda döndünüz. Bu imparatoriçe değil mi? Sizi buraya ne rüzgar attı? Naiplik Prensi. Şu anki salgının ne kadar ciddi olduğunu biliyor musunuz? Yüksek teknolojili tıp olmazsa. Bu salgın kontrol edilemez hale gelecek. Yüksek teknoloji. Yani üstün tıp becerileri. İmparatoriçenin bu ziyareti. Bana şunu söylemek için mi? Bu salgın çok hızlı yayılıyor. Patlak verirse tıbbi kaynaklar tükenecek. Sosyal düzen bozulacak ve tüm ülke cesetlerle dolacak. Bu şekilde anlatınca. Gerçekten çok ciddi. Tabii ki. Abartılı konuşuyorsunuz. Bu veba, açıkça Shangbuche'nin feodal prenslik bölgesinde hastalığı başlatıp bildirmemesiyle oldu. Bu da salgının yayılmasına, özellikle Viangxia bölgesinde. Cesetlerin yayılmasına neden oldu. Bu onun değil mi? Şu zamanda. Bu erkekler nasıl hala güç mücadelesi düşünebiliyor? Halkın hayatını hiçe sayarak. İmparatoriçe salgın için bu kadar koşturuyorsa, Shangbuchen için af dilemek istiyor olmasın, Naiplik Prensi, bu salgın tüm halkın güvenliğini ilgilendiriyor. Siyasi rakiplerinizi bastırmak için kullandığınız bir araç değil. ben yıllarca siyasette bulundum. Bu veba, en fazla feodal prenslik bölgesinde kalacak. Tüm giriş çıkışları kapattırdım. Bir sinek bile giremez. Shangbuchen de dahil. Yani herkesin. Orada ölmesini bekliyorsunuz. Ben mi istiyorum bunu? Sadece salgının başka yerlere yayılmasını istemiyorum. Ben büyük resmi düşünüyorum. Ancak, İmparatoriçe hanedanın varisini taşıyor. Bu yüzden sizi geri gönderiyorum. Gerçekten neslin cadı imparatoriçesi. Bu küçük yüz. Ne kadar taze. Tamamen mantıksız. Hiçbir şey bilmiyorsun. Bu salgın kaç masum insanın canını alacak, sen. Tamam. Lütfen geri dönün, hanımefendi. Benim hala önemli işlerim var. Duydum ki Shang Wang 6 yaşındayken zeki ve yetenekliydi. Bu sefer. Daha da inanılmaz, evet. Shang Wang 6 yaşında şiir yazabilirken, bizim Ru Wang 6 yaşında. Hala sakardı. Ayrıca duydum ki, annesi, imparator ve bir hizmetçiden doğdu, kanı bile saf değil. Nasıl onunla? Shang Wang ile kıyaslanabilir ki, evet. İyi olmalısın. Anne. Sana eşlik edemeyeceğim. Gelecekte. Mutlaka güçlü olmalısın. Anne, gitme anne. Anne, Hepiniz ölmeyi hak ediyorsunuz. Bana ve anneme yaptığınız hakaretleri. Hepsini hatırlıyorum. İmparatoriçe anne ve Shangbuchen. Hak ettiğiniz bedeli mutlaka ödeyeceksiniz. Anne. Merak etme. Sen. Nasıl bu kadar kötüleşti? Sen nasıl geldin? Burada senin işin yok. Hemen geri dön. Bu birkaç gün. Giderek daha da kötüleşti. Bazı sağlığı pek iyi olmayan yaşlılar. Dirençleri zayıf. Zaten gittiler. Neden onları kurtaramıyorum? Neden şimdi bu hale geldi? Neden?
Sorun yok. Senin suçun değil. Sorun yok. Şimdi ne yapmalıyız? Onları kurtarmak için başka ne yöntem var? Acele etme. Acele etmenin de bir faydası yok. Unuttun mu? Biz zaman yolcularıyız. Her ne kadar biz aptal olsak da bizim 5000 yıllık Çin medeniyetimiz var. Mutlaka bir yol vardır. Değil mi? Ne olursa olsun. Beraber karşı çıkarsak hiçbir sorun olmaz. Ben Uyan ve Ruwang'ı buldum. Virüsü Uyan getirdi. Onun tedavi yöntemi var. Bu virüse karşı aşı var ama ben onu alamıyorum. Bu halkı kurtarmak için bir yolum var aslında. Ama neden yapamıyorum ki? Daha önce hepsi canlı hayattı. Şimdi hepsi hastalıktan acı çekiyor. Ben ise hiçbir şey yapamıyorum. Yoksa bu devletimiz artık böyle mi olacak? Şu anda durum. Neyin var? Sadece küçük bir nezle. Ateşin var mı? Ateşin var mı? Hayat çok sıkıcı. Hadi biraz içki içelim. Şimdi kimin içki içecek hali var ki? Bu bunalım zamanında biraz eğlenip içki içmek lazım ya. Stres atmak için. Merak etme. Ben zaten bir ünlü hekim buldum. Yarın geliyor. Diyorlar ki 6 yıl önceki salgın mücadelesinde çok önemli rol oynamış. Şaka yapma bana. Gerçek. Kimseyi kandırırım da seni asla kandırmam. Değil mi? Seni akılsız kız. Bak kendine, huysuzsun, mantıksızsın, cesur ama düşünmeden hareket ediyorsun. Kim düşünmeden hareket ediyor ki? Gel, içmeye gidelim. Şunu söyleyeyim. Salgın dönemimiz, koşullar zor. Sadece bu basit içkiyi içelim. Biraz da turşu yiyelim. Bizim ilişkimiz böyle, zaman yolculuğundan önce olsaydı. En azından sana bir şişe Romance Conti açardım. Şimdi ise, Ben Black Eye içeceğim. hadi canım, öbür dünyada içersin. 4 dön, 5 dön seçiyorsun. Acı. İçebildiğinize şükür edin. Haydi. Bu yeşim taşını tanıyor musun? Ağabey, bunu bana defalarca sordun. Geçen sefer sana söylemedim mi? Ne oldu, ne işin var, söyle hadi. O gece sen miydin?
Şu. Haydi içelim. Bu son içişimiz. Neden? Vah, bu kızımın karnında. Sonunda aklım başıma geldi. Eskiden senin çocuğun değil diye umursamıyordun. Şimdi senin çocuğun diye içmeme bile izin vermiyorsun ha. Değilim. Ben. Az iç, iyidir. Şimdi bana akıl vermeye başladın ha. Senin gibi çocuk. Benden nefret mi ediyorsun? Değil. Ben. Yeniden başım dönüyor. Burada akrabamız bile yok ki. Kendine iyi bakacaksın ya. Eğer ben... Tüh. Ben nasıl yıkılırım ki? Ceketim nerede? Tuzağa düştüm. Sadece biraz uyuyacağım. Ah. Ne kadar içmişsin bu kadar? Şank Buçen. Uyan kalk hadi. Şank Buçen. Domuz gibi uyuyor. Şank Bucen. Ne oldu sana? Beni korkutma, uyan. Uyandım. Sadece. Muhtemelen. Zehirlendim. Hafif bir zehirlenme. Nasıl olabilir? Çekil oradan. Birisi gelsin. Efendim, ne oldu? Boş konuşma. Git panzehir getir. Hemen git, çabuk. Şank Buçen, ben. Şank Buçen, uyan. Şank Buçen. Yavaş ol. Fufeng. Prens, o doktoru buldunuz mu? Ne doktoru? Prens bana hiç bahsetmedi. Demek ki beni kandırıyorsun. Hiçbir doktor yok ki. Senin doktordan bahsetmen. Sadece beni teselli etmek içinmiş, değil mi? Yani sen tuzağa düştüğünü biliyordun. Bu yüzden benimle birlikte oldun. Ve neşe içinde bir kadeh içki içtin. Yakınlaşmamı istemiyorsun.
Bu yüzden beni öpmedin, ittin. Madem tüm ülkeyi kan gölüne çevirip insan hayatını hiç sayıyorsun. O zaman ben de sizinle sonuna kadar savaşacağım. O. İmparatoriçe majesteleri hoş geldiniz. Nadir gelen misafirsiniz. Nasılsınız? Salgın kontrol altına alındı mı? Nedir bu? Ben asil imparatoriçe geldim. Oturacak bir yer bile yok mu bana? Tamam, İmparatoriçe hamile karnıyla yürüyor. Gerçekten de oturmalı. Ben salgın bölgesinden çok uzak bir yoldan başkente geldim. Ağzıma bir damla su bile girmedi. Nedir, prens bir bardak çayı bile bana çok mu görüyor? İmparatoriçe hatırına gelsin, çay getirin. İmparatoriçe, duyduğuma göre Shang Prensi Viangxia'da salgın yönetiyor. Başarısız oldu. Birçok halk evsiz kaldı. Her yer cesetlerle dolu. Uyan. Kendi yaptığın işi söylemeye bile yüzün var mı? İmparatoriçe, bu açıkça sizin yönetim beceriksizliğiniz. Neden benim başıma yıkıyorsunuz ki? Ah, ülkenin bütün halkı acı çekiyor. Ben de böyle olsun istemedim. Ama bunların hepsi Shang Prensi'nin yüzünden. O durumu geç müdahale etti. İş ciddi şekilde büyüdükten sonra müdahale etti. Ben ne yapabilirim ki? Naip Prens. Salgın kontrolden çıkarsa senin, benim ve ülkenin. Bütün halk için hiçbir iyi getirisi yok. Halk geçinemiyor, hayatları perişan. Aile parçalanmışken siz sadece kendi çıkarlarınız için seyredip duruyor, olayları körüklüyorsunuz. Vicdanınız nerede? Bu dünyadaki masum insanlara karşı yüzünüz yok mu? Dünyadaki masum insanlar mı? Sanki sen çok erdemlisin. Peki. Bu sizin kendi seçiminiz. Kraliçe, çok ileri gidiyorsun. Seni alçak. Ağzındaki çayı üzerime nasıl sıçratırsın? İğrenç bir şey bu. Uyan. Gerçekten bilmiyor musun? Bu salgının ne kadar hızlı yayıldığını. Hava ve tükürük yoluyla hızla bulaşabilir. Yani bugün. Burada bir kişide bile virüs varsa. Bu odadaki herkes kaçamaz. Bu virüs vücudunuzu yavaş yavaş ölene kadar kemirecek. Yani demek istiyorsun ki, az önce sıçrattığın çayda Covid-19 vardı. Aynen öyle. Ne oldu? Şimdi mi korktunuz? Hep çok gururluydunuz ya. Madem bu vebayı kullanarak Shang kralını Yok etmek için bu kadar canavarca davranıyorsunuz. ben de size virüs bulaşmanın tadını tattırayım. Artık bu salgının ne kadar ciddi olduğunu anladın mı? Uyan. Artık bu salgının ne kadar ciddi olduğunu anladın. Korkma çocuğum. Ondan sonra Mia Jianglı kız sık sık bana baktı. Bir gün Mia Jianglı kız ağır hasta düştü ve beni yatağının başına çağırdı. Çocuğum, eğer bir gün güçlü bir rakiple karşılaşırsan, onu serbest bırak. Sana milyonluk bir ordu getirecek. Ben bunu Shang kralına karşı kullanmak için çıkardım. Onun tüm gücünü bir anda yok edebileceğimi sanmıştım. Ama aklıma gelmezdi ki bölgedeki tüm halk da etkilenecekti. Şimdi yapabileceğim bir şey yok. Ne diyorsun sen? Alçak herif. Yani senin hiç panzehirin yok mu diyorsun? Ben yok. Söyle. Virüsü sana Mia Jianglı kız mı verdi?
Ama sana panzehir vermedi. Evet. Ağlama. Ağlamak ne kadar çirkin. Kesinlikle geçecek. Sorun yok. Hep yanındayım. Sana söylüyorum. Elimden geleni yaptım. Gerçekten elimden geleni yaptım. Hayır. Shang Buchen. Söz vermiştin. Benimle sonuna kadar yürüyecektin. Shang Buchen. Alçak. İşte sensin. Sen neden oldun? Karma. Bunların hepsi karma. Söz vermiştin. Benimle olacaktın. Bu salgın, sel gibi vahşi bir canavar gibi geldi, tüm ülkeyi kasıp kavurdu. Prens Ru, uyan kraliçesi. Güç için her şeyi yapan bu insanlar. Sonunda hak ettikleri sonu buldular. O yaz, gökyüzü adeta alev aldı. Kuraklık geldi, sıcaklık 45 derecenin üzerine çıktı, toprak çatladı. Mahsul yok, dünya çıkmaza girmiş gibiydi, ancak. Mucize beklenmedik bir şekilde gerçekleşti, art arda gelen yüksek sıcaklıklar. Koronavirüsü etkili bir şekilde kontrol etti. Vebadan kurtulanlar. Kendi antikorlarının gelişmesiyle birlikte, vücutları yavaş yavaş iyileşmeye başladı. Semptomları yavaş yavaş kayboldu, yüzlerinde. Yeniden canlılık belirdi. İmparatorumuz binlerce, on binlerce yıl yaşasın.
Ben yaşlandım. Geri kalan işleri sana bırakıyorum. Endişelenme anne, oğlun halkı düşünecek. Çalışkanlıkla ülkeyi yönetip, cömertçe iyilik yapacak, hiç gevşemeyecek. Halkın huzur içinde yaşamasını ve çalışmasını sağlayacağım. Oğlun ayrıca devlet düzenini düzeltecek, yolsuz yetkilileri şiddetle cezalandıracak. Sarayı temizleyip, ülkeyi refah ve gelişmişliğe kavuşturacak. Anne, Aman tanrım. Az önce bir rüyamı gördüm. Vay canına, rüya çok gerçekçiydi. hadi. 3, 2. Kes, hadi düzeltelim. Herkes, iş başına. Sen cadı kraliçe Suki'sin. Eğer ben öyle değilim dersem, inanır mısınız? Haklısınız. Ben öyleyim. Seni tam 5 yıldır aradığımı biliyor musun? Söyle bakalım. Seni parçalara ayırmalıyım mıyım? Sen 5 yıl. Ben seni tam 50 yıldır arıyorum.